Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pioneer sunucudan bahsedeceğim, birkaç deneyimimden. Bunları aktaracağım. Böyle çok fazla komp test etmeye fırsatım olmadı. Savaşacak biriyle fırsat bulamadım. Zaten teçhizatları yapmak, işte yetenekleri düzenlemek vesaire çok zaman alıyor. Ondan kaynak da bayağı bir zamanımı aldı. Yoruldum. Kısmetse işte yarın falan çekim yaparım, gösteririm, tanıtırım. Şimdi şöyle şunları da gönderelim. Hatta Lubu'yu şuna gönderirken bir de şeyini de değiştireyim. मैं मरते दम तक गोंडवाना की रक्षा करूंगी। Yani biriyle savaşmadan çok kısa sürede zaten bahsedeceğim şimdi yenilikleri, farklılıkları. Çok korkunç şeyler oluyor. O yüzden yani savaşmadan bunlar üstünden gidemiyorum. 3 saniyede falan çünkü kesiyorlar askerler bunları. Ee, Şimdi adım adım anlatacağım arkadaşlar sizlere. Yeniliklerden bahsedeceğim. Dediğim gibi çok fazla komplara giremeyeceğim. Evet, bu da okçu. Bunu da deneriz. Ama şöyle göstereyim. Kaç saniye sürmüş? 1 saniye. Yani hani uzun bir savaş olmadığı için raporlar çok gerçekçi değil. Bunlar insanı yanıltır. O yüzden değinmeyeceğim. 30 seviyede de denesem 1 saniye değil, işte 3 saniye falan sürüyor. O yüzden çok şey yapmayacağım şimdi. Evet, bakalım arkadaşlar, şimdi geçelim videomuza. Öncelikle kahramanlar 140 seviyeye kadar gelmiş. 140 seviye yapmak için ama Restore'de 5. seviye yapmanız gerekiyor işte. Bakın, kasaba merkezin 5. seviye. Daha önceki videolarda bundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi gelişmiş olaraktan ekstra da %25 saldırı alıyor. Yani her şeyden buff aldığım için şu an inanılmaz güçlü birliklerim. 21 milyon 700 bin gücü var şu anda mızraklının. Yani siz düşünün, gerçekten şaka gibi. Küçük küçük böyle şeyler yaptım. Mesela şu an Musa'da hiçbir şey... Ha bak, yüzüğü takmayı unutmuşum Barbaros'a. Hemen şunu bir çıkartayım. Barbaros'a geçireyim. Ya hatta kaldırayım. 21.700 de geçer. Bakın, 20.1 milyon diyelim. 20 milyon 150 bin. Bir tane karakterde full teçhizatlı ne kadar güçleniyor ona bakacağım. Şu yüzüğü de bir Barbaros takalım. 20 ne oluyor? Bir bakayım. Konuşamadım. Gerçekten çok yoruldum. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum. 281.600 güç verdi. 22 milyon 991 bin. Neredeyse 23 milyon arkadaşlar. Yüzükler. Neyse, önce kahramanlara geri dönüyorum. 22.9, yani 23 milyon diyelim. Full teçhizatlı ve yüzüklü full olan bir komutan yaklaşık 2.8 milyon güç arttırıyor tek başına. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın, 20.1, 22.991. Şimdi Musa'nın üstüne alınca da zaten test etmiş olacağız. Nerede Barbaros'umuz? Tabii taşlar falan her şey ayarlı şu anda arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Bugün aşırı detaya girmeyeceğim. Bir komp üstünde göstereceğim. Yarın başka bir komp, sonraki gün başka komp olaraktan ilerlerim. Hem yorumlarda da sizler de sorularınızı yazarsınız. Ona göre ilerlerim. Yani videoyu çok uzatmayacağım. Bakalım ne olmuş. Yüzüğü de tabii takmam lazım. Yüzüğü yine unuttum. Oo. Ha tabii burada 140 seviye bu. 23.1 milyon.
Mansa Musa da daha güçlendi bakın Accept komp. this trifle. Just a mere token of my regard. Peki boş Barbaros'u koyduğumda ne oluyor? 19.950. Tabi burada kahraman seviye In farkı den var Kampf für arkadaşlar. Zukunft Bunu und arttıramıyorum. Gegenwart. Den Schwachen zum Yani Schutz, den kabile Starken kesince zum falan Trotz. kendi arttı testler yaparken. In Öyle den kuru Kampf kuru für arttırmıyor. Zukunft Bir und garip Gegenwart. yapmışlar. Consider how Bakın many of you artmıyor. are Yani fighting, saçma. and Musa'yı da arttırmış bulundum 140'ı test etmek için. Accept this Şimdi trifle. sıfırlamak da Just a istemiyorum. mere Uğraşmak token of işin my gerçeği. regard. Bu şekilde bayağı bir güçlü bir komp oluyor ileride. Gerçekten korkunç rakamlar. Güçler çok korkunç. Teklemeler falan oluyor. Acayip manyak bir şey yapmışlar. Yani tabii ki bu herkesin yapabileceği bir şey değil ve yıllar alacak bir şey bence. Para yatırmayanlar için söylüyorum. Mesela Barbaros raporlara bakalım. 3 saniye sürmüş. Şöyle 30 seviye kabile raporlarını gösteriyorum size hızlıca. 2 saniye sürmüş. Boudica burada coşmuş. 3 saniye. Bir de Musallıları göstereyim. 2 saniye bu da şey. 8-8 denedim arkadaşlar. Ortalama bir şey yaptım. Yani ortalamada Musa bir tık daha iyi ama hani bu dediğim gibi doğru bir karşılaştırma değil. Yanıltır çünkü 2 saniyelik bir savaş. Yani burada işte heal basamıyor, şey basamıyor. Doğru düzgün bir efekt kullanamıyor. Burada birilerini bulduktan, kapıştıktan sonra yazarım arkadaşlar. Yani çekim yaparım, söylerim. O yüzden şu an sadece binalara neler gelmiş, neler gitmiş onlara değineceğim. Yanlış anlamayın. Hangi etkinlikler gelebilir onlara değineceğim. Bilginiz olsun. Şimdi geçiyorum yeni etkinliklere. Eşkıya baskını geliyor. Bakın inşa ediyorsunuz, kamp oluşturuyorsunuz yani yine. Hücum kampı ayrı bir bonus veriyor. Hareket hızı muhafız üyelerinin hasarını arttırıyor. İşte sarsılmazlık kampı yakındaki birliklerin hızını azaltan bir şok dalgası yayıyor. Muhafız üyelerinin verdiği ve aldığı hasarı azaltıyor. Birimleri yeniliyor. Tam bir supportluk görüyor yani. Destek kampı hareket hızını önemli ölçüde arttırır ancak hasarı azaltıyor. Ve takviye yapıyor. Bilginiz olsun. Bu etkinlikte böyle bir şey gelecek. İttifak içinde kuruluyor. İstenilen meblağlar da şunlar. Gördüğünüz gibi. Geçiyorum. Bu arada temayı nasıl buldunuz? Direkt hani kullanmadığım temayı aldım. Onu göstermek için bir baktım. Çok güzel. Arada bir aslan geliyor mesela bakın. Çok hoşuma gitti. Çok kısa bir ara vereceğim. Hemen bir şeye bakmam gerekiyor. Tamamdır. Görüntü kalitesine baktım karanlık çıkmaması için sizlere. Festival geçit töreni diye bir etkinlik var arkadaşlar. Ben bunlardan bahsedeceğim sizlere. Biraz da tabii ki binalardan bahsedeceğim. Dönüş yapacağım. Planla gideyim. Festival geçit töreni standart bildiğimiz etkinlik. İşte kaynak toplama vesaire çok üstüne durmuyorum. O yüzden kazıma bileti veriyor. Burada kazı kazan oynuyorsunuz. Mesela kazı diyeceğim. Herhalde şuraları falan kazıyacak bana. Oo, hepsini açtı bir anda. Yani bir şey vermedi şu anda. Herhalde şuraların falan da kazınması gerekiyor. Daha alamadım. Bu etkinliği daha tam çözmüş değilim. Çünkü yeterli şeyim, kazıma biletim yok. Yani yapabilir miyiz? Yaparız. Keşfet görevlerini tamamlaya hallederiz bunu da. Bereketli mahsulü biliyorsunuz. Parıldayan mağazayı biliyorsunuz.
Onun dışında festival kutlaması, yine şu kısım ücretli paralı ama tabii şey olduğu için görüyorsunuz yani. Oyuna bir ev parası yatırdım falan dermişim. 375 bin doruk parası var. Bunu açtım. Öyle kaldı. Ya burada kazı kazanda işin gerçeği pek bir şey görmedim. Hani böyle yazıyor burada detaylar da bir şey vermiyor yani. Çok cezbetmedi beni. Onun dışında altın para karnavalı. Burada takas yapıyorsunuz. Yine sarı kafalar gelmiş. Yani oyun ara etkinlik dediği sanırım bu olacak galiba. Bilmiyorum. Ama burada Pioneer'da test server'da bunu getirdilerse herhalde öyle bir şey olacak diye düşünüyorum. Savaşçı denemesini biliyorsunuz arkadaşlar. Chart'ta Charlemagne ile Selahattin aynı anda geliyor. Bilginiz olsun. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece şu dikkatimi çekti. Bakın burada 50'li çevirme falan gelmiş. 42 bin yani sizi uğraştırmıyor. Direkt eee, toplu getirmişler. Oyun güncellendikten sonra hiç bakmadım. Acaba oyunda da var mı? Hatta şu an merak ettim. Bir dakika bakayım. Bakalım son güncellemede getirdiler mi bu? Ben çünkü sabahtan beri şeydeyim. Test sunucusundayım. Teçhizat geliştirme falan. Lütfen emeğe saygı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beğeniyorsanız takipte kalmayı yani bildirimleri açmayı unutmayın. İnanın çok uzun sürüyor. Burada biliyorsunuz teçhizatları işte 80 yapmak, yüzüktür, yetenektir, beceridir vesaire seviyelerdir. Ha tabii oyun belli başlı getirmiş. Sıfırdan yapmadım bazılarını. Ama bazı teçhizatları sıfırdan yapmam gerekti. Şimdi diğer oyunda bir beşli bedavam var. Mansa Musa Çark. Zaten onun için bir canlı yayın falan açarım. Evet, getirmemişler. Demek ki bu ne demek? İleride gelecek demek arkadaşlar. Ya da teste özel mi bunu yapıyor bilmiyorum. Ama bence getirebilir ve getirirse burada daha güzel olur. Bu arada 6 çevirme yaptım arkadaşlar. Sıfır kafa verdi. İnşallah Mansa Musa üzmez bizi. Yani almak istiyorum. Ee, Ana hesabımdan bahsediyorum arkadaşlar. Ama burada tabii test edeceğim. Barbaros'ta ne kadar fark var? Bir bakacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Selahattin zaten biliyorsunuz hani şeylerine çok değinmeyeceğim. Bakın bir seviye olarak geldi mesela. Bu da bir seviye geldi. Ama ben bunları geliştirdim. Selahattin'i geliştirmedim gerçi de. Charlemagne'yi geliştirdim. Adını telaffuz etmek de çok zor. En kudretli vali yine standart. Burada 3 tane koymuşlar. Neden 3 tane? Birinci sezon, ikinci sezon ve üçüncü sezon hepsini gösteriyor arkadaşlar. İşte ikinci sezonda Ram ve biliyorsunuz Sezar vardı. Ben de hepsinde birinci olmuşum. İşte üçüncü sezonda Ramses'le Theodora olacak. Valide. Gördüğünüz gibi. Evrensel kafa yok. Bu şekilde gelecek. Ha, sonrasında bilmiyorum sonlarında verir mi? Yine yapabilir. Yani üçüncü sezonun arkadaşlarım ben de üçüncü sezondayım. Valimiz bu şekilde. Ramses ve Theodora üzerine geliyor bu şekilde. Burada da ilk sezon, birinci sezondaki yeni başlayan arkadaşlarım için de Asako ve Justinian bu şekilde gelmişti. Bilginiz olsun. 3 tane vali sıralamış. Herhangi bir değişiklik yok. Hani etkinlik vesaire. Birim eğitimi zamana karşı kaynak toplama var gücünde. Bunlarda bir değişiklik yok. İttifak yolculuğu var etkinliklerden. Burada görevler yapıyorsunuz.
katkı sıralamalarına bakıp ittifak yarışması gibi bir yandan da. Daha önce gelmişti zaten bu arada. Mistik Hazine Avı diye bir şey gelmiş. Bunu hiç görmedim, deneyimlemedim. Bunu da ittifak olaraktan yapıyorsunuz arkadaşlar da. Tabii beta olduğu için şu anda ittifak boş. Olsa da yapabileceğimiz bir şey yok. Bunları etkinlik başladığında işte yapıyorsun. Daha gelmedi bu arada etkinlik. Bir hafta boyunca deneyeceğim. Eşkıya baskını 6,5 saat sonra başlayacak. Fakat zaten yine ittifak boş olduğu için kamp oluşturabilecek bir fon yok arkadaşlar. O yüzden bunu deneyimleyemeyeceğim. Zaten ittifak toprağı da yok. Tabya mabya bir şey kuramıyoruz. Çünkü fon yok. Zaten az önce gördünüz bakın 1510. O da kabile falan kestiğim için oluyor. Onun dışında kahraman sıfırlama arkadaşlar. Bakın bunun çok sorusu geliyordu. Yine içinde eskiden böyleydi zaten. Yeniden getireceğiz dediler. Sarı kafa gelmeyecekse bilmiyorum. Beceri madalyası, parşömen, kitap ve puanı veriyor. Yani sarı kafa konusunda inşallah farklı bir şey yaparlar. Yani üzmezler bizi. Birçok insan çünkü bunu bekliyor ve hani umutlular. Buradan oyunun yönetimine de seslenmek istiyorum. İnsanları mağdur etmeyelim. Yani şuraya bir sarı kafayı da ekleyelim. Sonuçta biz bunu sıfırlıyoruz. Kahraman sıfırlama. Yetenek sıfırlama falan değil. Beceri sıfırlama değil. Kahraman sıfırlama. Hani genel bir tabir ya. Sevgili yazılımcı arkadaşlar. O zaman ben bu kahramanın da yıldızlarını da sıfırlayabilmeliyim yani. O yüzden umut ediyorum ki düzgün bir şekilde yaparlar. Hatta şöyle hani bir tanesinden göstereyim. Hiç böyle kullanmayacağım antin kuntin bir şey. Göstermeye gerek yok ya. Zaten vereceği de söylüyor. Uğraşmayayım şimdi. Biliyoruz zaten hani. Parıldayan mağaza aynı. Dilek kehaneti diye bir şey var arkadaşlar. Ben biraz çevirdim. Buradan görevleri yapıyorsunuz. Görev yapınca size şans kartı veriyor. Buradan da çevirme yapıyorsunuz. Ödüller bu şekilde. Ya da değiştirip ödülün şu şekilde yapabilirsiniz. Hani ben dövme kiti yaptım. Birçok insan bence dövme kiti yapacaktır teçhizatını geliştirmek için. Yani oyunda teçhizat önemli. Teçhizat etkinlikleri koymaları bence iyi. Çünkü birçok insanın istediği bir şey. Bu da böyle arkadaşlar. Mesela bu turda yakalayabileceklerimi görüyorum. İşte magma kristali 5'li aldım ben. Bunlar çıkanlar gördüğünüz gibi. Bunlar da çıkabilecek olanlar. Toplamada sorun yaşayan, işte krallığı savaşta olan Zoranlar yaşayanlar için mesela demir göktaşı 2000 adet iyi bir adet yani. Bu güzel. Ben bunu beğendim Dilek Kenti. Ha, biraz ödüller tırt gibi ama işte turlarda yükseldikçe belki artar. Bilemiyorum. Takas mağazası gelmiş durumda. Yani daha önce de gelmişti. Bunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle geçeyim. Unutulmuş parşömenler için getirilmişti. Kullananlar da sonra çok pişman oldu. Şimdi yeteneklerini sıfırlayamıyorlar. VIP 11 olmaları gerekiyor bunu almaları için. Bu şekilde arkadaşlar görünüyor. Bir de şu şekilde görüntü var. İmparatorluk ödülü diye. Bakın kraliyet indirimi var. Daha açık değil. 21 Nisan ile 27 Nisan arasında gelecekmiş yazıyor. 9-15 Nisan kahramanlar listesi kitlesi mi? Evet açık. Bakın yeni kahraman var. Ee, Bundan kimse bahsetmedi. Oyunda göstermemişti. Şöyle bir ablamız var. Kraliçe Dido. Maraşal Kılıç. Fakat toplayıcı komutanı arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. Ana yeteneği kaynaklar için toplama hızı falan veriyor.
şöyle de kitle olduğu için gösteremiyorum ama buradan gelen yetenekle verimli hasattan anlayabiliyorsunuz toplama komutanı çıkacağını. Bilginiz olsun. Şanslı çanta var. Bu da daha açık değil. 17-27 Nisan tarihleri arasında. Hazine izi diye var. Bu da açık şu anda. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradan görev yapıyorsunuz. Mesela kabile alt etmeydi. Bitti. Sunucuda da krallık genelinde 10.000 tane istiyor. Daha o kadar kesmemişler. O yüzden bu seviye geçilemedi arkadaşlar. Bakın bu toplama belli oluyor zaten. Yani görselinden. İkincisi bu savaş gibi bir şey. Bayrak gibi, teçhizat gibi falan filan gidiyor. Hazine izi özel sandığı. İçinden de bunlar çıkıyor arkadaşlar. Yani güzel. Hazine izi çok iyi. Şuna bakın. 96 saat. Ama bir tanesini seçiyorsunuz. Ama ihtiyacınız olan her şeyi barındırıyor gibi. Bir tek burada mücevher sayısı çok az. Taslak az. Ama işte parşömen 20 adet biliyorsunuz 450 liraya falan getiriyorlar. 96 saat gerçekten iyi bir zaman. Dövme kiti de artık 1000 tane için bir şey diyemiyorum. Festival kutlaması diye bir etkinliğimizden bahsettik girişte. Onun dışında kayıp hazineler. Evet, bu da arkadaşlar böyle kazma kazanıyorsunuz yaptıkça. Evet, sonrasında bu ikinci seviye. Ben birinci seviyeyi bir test ettim. Bir tane nesne veriyor. Bu taşların arasında o nesneyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Burayı ben kazdım arkadaşlar. Burada da taş vardı. Yani hiç tutturmama şansınız var. Boşa vurma şansınız var. Ben ilkinde boşa vurmadım. Oto da derseniz kendisi otomatik vuruyor bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu üç nesneyi buluyorsunuz. Bakın. Bunu beraber yaparız diye bırakmıştım. Bir tanesini bulduk. Hani amaç ne? İnanın çok bilemiyorum. Bir tane yaptım zaten şimdiye kadar. Bakın kaskı da bulduk. Herhalde kılıç da şuradadır diye düşünüyorum. Çünkü uzunlamasına bir şey. Evet. İkiliye koymuşlar bak bak. Ne yapıyor burada? Yani seviyeyi tamamladıktan sonra şundan alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bilemedim ya. Böyle bir etkinliğe gerek var mı? Amaç ne? Yani garip. Biraz çocuklaştırmışlar. Bu şekilde arkadaşlar etkinlikler. Şurada da herhalde bu ablamızın adını unuttum ama bakın kahramanlar kitlesinde bu ablamız var resimdeki. Demek ki diyorum ki burada da imparatorluk ödülü özelde de bu ablamızı verecek. Yani şahsi görüşüm bilginiz olsun. Bence bunu verecek gibi. Çünkü burada bunu koyup da bunu veriyorsa, içinde bu çıkıyorsa bunda da bu çıkar diye düşünüyorum. Bu kraliyet indiriminde de önemli şeyler bekliyorum arkadaşlar işin gerçeği ben. Bu tarihleri not edin. Bilginiz olsun. Evet, onun dışında geçiyorum. Ne kaldı? Etkinlikleri bitirdik mi? Her şeyde de birinci olmuşum ya. Kimse ilgilenmiyor galiba. Bakayım güçte ne alemde. Onda da birinciyim. Ee, Onun dışında düşünüyorum. Yine binalara geçeceğim şimdi. Başka var mıydı? Bunların dışında yok ama şurayı iyice yani hafızanıza kazıyın arkadaşlar. Bu tarihler önemli. Beta'da açılır mı? Yani şu an mesela gerçek oyunda kahramanlar kitlesi diye bir şey yok ama işte hani biliyorsunuz sunucuları da ayırdılar
Bazı sunucularda daha erken geliyor, bazılarında işte daha geç giriş yapıyor. Daha yeni sunucuları daha erken sezon 3'e soktular. Şimdi bir yandan açtım. Güncellemeden sonra oyunda başka bir gelişme, değiştirme var mı? Bir tek kahraman seferini değiştirdiler. Ya onları da ayrı bir videoda değinirim zaten. Çark için çekim yapacağım ana hesabımdan. Evet, yani bu kahramanlar kitlesi yok. Bakıyorum bakıyorum. Yok. Ne zaman gelir acaba oyuna? Bu ablamızı bize ne zaman verecekler bilmiyorum. Burada da keşke gerçek tarihleri falan da yazsalar ne zaman geleceğini. Daha güzel olur. Bonuslardan bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın gümüş rozet burada temalardan falan. O yüzden %3 saldırı gücü, savunma gücü alıyorum. Temalardan gördüğünüz gibi şu an kullandıklarımdan da bu şekilde güçlendirmeler alıyorum. Onları da şöyle kısaca göstereyim. Farklı şeyler var. Mesela bakın zafer duyurusu diye bir şey var. Sanırım bunu da e, en kudretli valinin kazanına falan vereceklerini düşünüyorum. Hani bir şey yazmıyor. Garip garip yapmışlar. Bir şey belirtilmemiş. Ama böyle bir şey var. Tepesine de vali yazdığına göre ben en kudretli valiye vereceğini düşünüyorum. İleride hani şu an zaten dediğim gibi bir şey getirmiyor, söylemiyor oyun. Çıkartmalarda herhangi bir değişiklik yok. Ee, Portrelerde zaten aynı şeyle. Bunlara değinmiyorum. Bilginiz olsun. Sadece burada göstermek istediğim zafer duyurusu diye bir alan ve bu şekilde bir şey var. Çok da havalı görünüyor. Hani şurada görüyorsunuz. Nasıl bir şey olacak bilemiyorum. Bir de şöyle bir şeye bakayım. Başka eksik unuttuğum var mı? Ha, şunu getirdiler mi? Ben mesela bunu ayrı bunu ayrı bir tema kullanmak istiyorum diyelim. İki birliğime. Mesela bir tane birliğim Cadılar Bayramı olsun. Diğer birliğim Lubu'ya da mesela işte ne bileyim gideyim şunu vereyim gibi istiyordum. Mesela Lubu şimdi şeysiz mi kaldı? Bunsuz mu kaldı? Yok. Yine aynı. Ya hep ya hiç gibi. Evet. Onun dışında buralarda unuttuğum herhangi bir şey yok. Aa, Odin gelmiş. Yanıma gelmiş Odin'cim. Ne birliği bu? Santuzu. Bakayım hemen Mulan'la bir test. Yani seviyeler şu an saçma. A pirate's Yetenekleri a gösteriyorum pirate's size. life is Şunu not for the faint of heart, değiştireceğim but şimdi. it's the only life for me. Hemen indirelim. Mulan'ımızın da yetenekleri bunlar. Teçhizatlar zaten 80 full. Bir rakibe saldırayım. Karşıda ne var bir göreyim. Bir indirelim. Hazır videonun içine gelmiş arkadaş. O da zaten keyfine gelmedi. Belli ki o da test etmek istiyor. Santuzulu yani ben şu an onun counter'ıyım. Birlik sayısı daha fazla. Belli ki taşlarda onu kullanmış. Hemen keşke Ram Pomp'unu da halletseydim. Bir de Süleyman'la vursaydım. Yalnız şu anda
İlk başta bayağı dayandı. Yeteneğini vuracak şimdi. Bakalım ne yapacak. İyi direndi. Ha bak bundan güzel. Rapora bakabiliriz. Hemen bir tane de RAM ayarlayayım. Şöyle yapalım. Zaten bazı şeyleri ayarlamıştım. Bir RAM sesimize şey yapalım. Yani bu da Ramses'i bir onunla denemek istiyorum. Bir de diğeriyle denemek istiyorum. İşin gerçeği. Ee, beceri hasarını arttırıyor bu. Biliyorsunuz diğeri de ikincil vuruş aktif becerinin etkinleşme şansını arttırıyor. Önce bununla deneyelim. Koreli ile. Dur ben de indireyim aşağıya. O gelip belki bana vurur. Burada sadece şeye eşya biçmiş miydim? Evet. Tahmin ettiğim gibi boş. Taşlarını falan da ayarlamak lazım. Bir kere şunu Durgavati'den al abi. Durgavati'yi süvaride Lubu'da kullanacağım. Şunlarla da uğraşmak istemiyorum. Hemen okçu. Şuna biraz eşya giydireyim. Ama tabii şu an taşları Durgavati'ye göre kaldı. Ramses'in de pek bir alakası olduğunu zannetmiyorum Durgavati'nin taşlarıyla. Şöyle bir bakayım ne taşları var. Birim kapasitesi, kudret, normal saldırı hasarı. Evet. Yani. Bu adama kudret değil strateji hasarı vurduğu için strateji taşları lazım. Onları değiştirmem gerekiyor. Kudret taşları hangisinde bakalım. Ha şurada. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu arada şöyle bir salaklık da yapmışlar. Adamlar pasif taşı koymamış. Yani Richard'da mesela pasif taşı ekleyemiyorum o yüzden. Belli başlı taşlar var arkadaşlar. Öyle her şeyi maalesef ekleyemiyorum, deneyemiyorum. Buna da Justinian'dan çalarak nitelik koyabiliyorum şu anda. Çok bakamayacağım detayına. Nitelikleri yapıştıracağım. Zaten diğerleri bildiklerimiz. Yine Justinian'dan çalmak istiyorum ki biri boşalt, biri azalt. Daha bu da olur. Onu da kullanmıyorum çünkü. Bu taşları falan detaylı değineceğim zaten arkadaşlar. Şu an dediğim gibi ben savaşacak kişi bulamadığım için hiç şey yapamadım. E, gel uygulayamadım. Ne derler? Bunları da bak yapmam lazım. Bunu şimdilik geri çekeyim. Şey getireyim ben buraya. Benim Richard'a vuracaksa vursun. Barbaros Richard testi yaparım. Onlarla dediğim gibi ekstradan çok zaman alıyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok zaman alıyor. Emeğe saygı lütfen. Odin'in önüne koydum. Odin buralarda mı? Yazmış mı? Hiç yazmamış. Hiç yazmamış. Şimdi dönelim kahramanlara, teçhizatlara, bina ama önce binalardan başlıyoruz. İlk bina dedik, binadan gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beşer seviye zaten bunlar. Direkt bu şekilde geldi. O yüzden arttırma meblağlarını vesaire şeylerini gösteremedim. Belli ki 5 olunca böyle biraz daha fantastik bir görünüm alıyor.
Etrafına bakın. Yanarlı dönerli şeyler oluşmuş durumda. 5 olan binaları çok net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Hangilerini geliştirebilirsiniz 5'e. Burada kısa kısa tüyolar vereyim. Demirci son seviyedeyken üretim hızı 15,5 saate falan düşüyor arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın. Biliyorsunuz 15,5 değil 16 saat diyelim buna. Yanlış hatırlamışım. Demirci'de 20 saat, 21 saat gibi süreler vardı. Burada 5. seviyeye getirdiğinizde %40 dövme hızıyla beraber 16 saat. Bence çok kötü bir şey değil. Eğitim sürelerini göstereyim arkadaşlar. Değinilmeyen noktaları değiniyorum. Süvari 3000 birim. Bir gün 20 saatte. Yani pek bir cacık farkı yok. Bu 3250 birim neden daha fazla diyeceksiniz. Şurada şeyi arttırdım. Okçuya çünkü ekstradan şey verdim. Ondan kaynaklı arkadaşlar. 250 birim fark olduğunda 2 gün sürüyor. Yani gerçekten çok fazla ya. Eğitim süreleri hala beni üzmüş durumda. Oysa burada hani araştırma, üniversite full arkadaşlar. Bakın burada iç kale restorasyonu. Önce şuna değineyim. Bakın gördüğünüz gibi her şey full. Her şey full. Yani işte burada aldığınız eğitim hızları bilmem ne falan. Yani tam emin olamadım. Sanki gerçekte oyunda daha kısa sürüyordu ya. Tabii orada şey çok fazla. 3000-3250 adet direkt üretiyor. Ama 2 gün çok uzun bir süre. O biraz üzdü. 2 gün çok fazla arkadaşlar ya. Oyunun buna bir şey yapması lazım. Yani bence en azından bir güne falan düşürülmeli o. Ya 3000 askerden bahsediyoruz. Düzeltiyorum. 3250 askerden bahsediyoruz. Yani 2 gün el insaf ya. Gerçekten el insaf. Bir savaşta ne kadar çok kayıp veriliyor. Binalardan sonra şuna geçeceğim. Binaları görüyorsunuz zaten hangileri 5 oldu. Etrafları böyle yanarlı dönerli oluyor. Bakın evi 30'da bir tanesi. Bunu restore etmek için 15'er milyon kaynak istiyor. Verdiği bufflar bu şekilde. Kaç gün sürüyor onu da göstereyim. 7 gün 20 saat. Ama bu dediğim gibi her şey böyle full yani araştırmamız falan full. Ama şuna göre kıyaslarsınız. Burada da ittifak yardımı aldığınızda atıyorum araştırması full olmayanlar için. İnşaat hızı full olmayabilir herkesin. Atıyorum 9 günden başlar. Zaten ittifak desteğiyle buralara gelirsiniz yine. 4'ten 5 için ne istiyor? Ama bakın bunlar üretim yerleri. Gidip de işte savaş salonuyla falan kıyaslamayın. Bunlar çok ciddi miktarlar istiyordu. Zaten daha önce bahsetmiştim neler istediğini. Şurada ekstra bir şey bakayım. Şey var mı? Evet. Yok. Evet, üretim yerlerinde de 4'ten 5 için 45 milyon kaynak istiyor. Bu arada acayip deli bir üretim var. Şu güne bakın. 23 gün. Hatta 23,5 gün. 12 saati de var. Abartmıyorum arkadaşlar size. Bir saatte falan 1 milyon kaynak üretiyor. Mesela bu kaç dakika oldu hatırlamıyorum ama mesela hepsinin seviyesi 4 bunun. 601 bin. Yani yarım saat falan belki olmuştur. Hatırlamıyorum ama gerçekten çok deli üretimlere çıkıyorsunuz.
Bunlar da bu şekil. Hızlandırma yok, o yüzden bunları bitiremiyorum arkadaşlar. Bakın 824 bin ya. Yani çok manyak bir şey. Gerçekten üretim çok deli. Hadi sizlerle şu tavernayı da çekelim. Birlikte etkinlik yapa yapa. Yeni bir şey falan gelecek mi? Yok. Şimdi gelelim ittifak alımı ne ya? Zaten şey Pioneer. Burada araştırmaya gireceğim. Bakın iç kale diye ekstra bir araştırma alanı var. Çok uzun bir serüven. Kahraman seviye limitini arttırmayı buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güç arttırdığını da görüyorsunuz. 640 bin. İstediği kaynakları vesaire göremiyorum. Çünkü bu şekilde geldi. Test edemedim. Buradan kudreti arttırıyorsunuz. Zırh arttırıyorsunuz. Strateji arttırıyorsunuz. Tüm nitelikleri arttırıyorsunuz. Bakın burada işte 3 tane biliyorsunuz farklı komutan türü var. İşte savaşçılar için, Maraşal için, taktikçi için. Mesela Richard giden, Mulan giden arkadaşlar savaşçı. Buradan tüm nitelikleri artı 15 kapıyorlar. Bakın buradan yine kahraman seviyesini arttırma kısmı. Bir 5 seviye daha alıyorsunuz buradan. Burada da kudret, zırh, strateji. Yine 15'er. Bilginiz olsun. Gücü arttırma kısmına bakın. Tüm nitelikler yine 7,5. Kudret hasarı ya da strateji hasarı, ama tabii ki bunu açmak için ikisinden de mutlaka en azından 3'er tane falan isteyecektir. %10 kudret hasarı, %10 strateji hasarı ve 818 bin güç. Yine kahraman seviyesi arkadaşlar, artı 5. Ne etti? 15 etti. Yine kudret, zırh, strateji, artı 15, 7,5. Hasar azaltma bakın. Bu sefer de hasar azaltma veriyor, %10. Yine bir 5. Bu da 20 etti. Yani 140'a böyle geliyor 120'den. Bakın normal saldırı iyileştirmesi, beceri iyileştirmesi, saldırı hasarı azaltma, beceri hasarı azaltma. Yani çok uzun soluklu bir serüven var önümüzde. İç kaleyi geliştirdikten sonra karşımıza gelecekleri görüyorsunuz. Tabii iç kaleden sonra ayrıyetten bu üniversiteyi de geliştirmek gerekecektir. Onu kuru kuru vermeyecektir diye düşünüyorum. Yani bayağı uzun soluklu bir oyun. Sıkılacağınızı sanmıyorum. Bırakmayı düşünen arkadaşlara söyleyeyim. Bırakmayın. Güzel bir oyun. Gelişime açık. Kendini sürekli geliştiriyor. Ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Mümkün olduğunca da bizi de dinliyorlar. Kırmamaya çalışıyorlar taleplerimizi. O yüzden bir şikayetimiz olduğunda mutlaka dile getirelim arkadaşlar. Mesela bu beta'ya niye pasif taşını koymadınız? Çok merak ediyorum. Yani hangi akla hizmet? Yani her şeyi aç abi. Beta bu ya. Niye taşı esirgiyorsun sen? Manyak mısın kardeşim? Yani kafamızda böyle deli deli sorular da var. Bu arada Doruk Arenası'nda bir kapışma yapalım. Hatta şöyle, mesela bu beni yenmiş. Nasıl yenmiş bir bakalım. Ha, şuna da değinecektim bak. Aklıma iyi geldi bunu görünce. Unutuyordum az daha. Arkadaşlar biliyorsunuz kahramanlarımıza yüzük takıyoruz. Yüzükler 50 seviyeye kadar gidiyor. Maksimum yapmak için istediğim madde
Şöyle yapmadıklarımızdan. Bakın böyle bir şey istiyor. Fakat bunu da hiçbir mağazada göremedim ben. Böyle bir şey yok. Yani en son şu var. Sonra o istediğini herhalde hani oyun kimse geçemez edemez diye mi düşündü? Belki hani Krakenler sonuçta yapabilirdi. Ama bu bilinen bir şey, materyal. Ama şunu hiçbir yerde görmedim. Mağazada da yok bu arada arkadaşlar. Mağazaya sizi VIP'ye sürüklüyor. Orada da yok. Yani görmedim işin gerçeği. 40'tan 50'ye geçişte acayip bir güç patlaması biliyorsunuz. Ya mesela yüzde işte 41 arttırır diyor ya iyileştirme kısmı. Bak 50 olunca hep 12 istiyor bu arada. Bakın 50 olunca %55'e çıkacak bir anda. Yani korkunç ya. Deli gibi güç patlaması yapıyor yetenekleri için. Yüzüklerin maksimum hasarlarını zaten buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Beceri hasarlarını da görüyorsunuz. Şimdi bu maddeden, ham maddeden de bahsettiğimize göre geçebiliriz. Yani ben o ham maddeyi görmedim. Gören varsa yükseltmede kullanılan. Şunu da bir yükselteyim, tekrar göstereyim. Burada 20 ile 30 arası 90 ilk geçişi, sonra 60. Bak burada da 80'e çekti yine 25'ten sonra. Bir tık arttırdı. Bu ilk aşama 150 de 150 diye devam etmeyecek arkadaşlar. İlk geçiş. Bakın şimdi 100 100 100. Evet, 35'ten sonra 120'ye çekti. Her 5 kademeden sonra bir artış yapıyor. Garip yapmışlar bunda yani hani işte ilk geçiş mesela 15 ama aslında 12 istiyor. İlk sıfırlı haneden 10 ve katlarından sonraki diyeyim. İlk kademe diğerlerinden bir tık daha fazla, sonra düşürüyor. Sonra beşinci kademeden sonra yine arttırıyor falan filan. Şimdi dönelim Doruk Arenası'na. Aha, kesmiş vurmuş bana. Şükür Odin. Neyle vurmuş? Counter'lamış beni. Kılıçla vurmuş. Şu rapora hemen bir bakalım. Bayağı da fark atmış. Ha bak, bunu da 140'lamış, bunu da 140'lamış. Bizimkiler tırt kaldı. Böyle bir kılıç kompu denemiş. Bakın kimsenin aklına gelmeyen değişik bir kılıç kompu deniyor, Santuzulu. Yetenekleri görüyorsunuz. Strateji ustasının ihsanı, nihai, savaş, yangın, ilham falan filan. Bakalım. Bunu bununla test edemeyiz ama. Ee, Mulan'la ne yapmıştık? Bayağı bir patates etmiştik, parçalamıştık. Aynı mı o sırada? Evet, aynı. Mulan'ın değerleri daha düşük ve yüzüksüz Mulan. Arkadaşlar altını çiziyorum, yüzük yok Mulan'da. Ona rağmen Mulan mahvetmiş. Tabi Counter o da ayrı. Kaç K hasar vurmuş? 75K o vurmuş. 62 Bellevue vurmuş. Bu değişik bir komp deniyor. 3 defa etkinleştirmiş. İyileştirme yapmış. Mehmet'imiz de göründüğü gibi. Ha, bak Bellevue'nun kudreti daha fazla. Şu Mulan'a bir kudret taşı falan takalım. Bayağı da kudret de döşemişiz aslında. Şöyle yapalım o zaman. Bunun yerine çok bir seçenek de vermiyor oyun bana. Nitelik koyacağım. Bunun kudretini bir tık düşürmek istiyorum.
我将替父出征。 A pirate's life is not for the faint of heart, but it's Düştü. the only life for me. 710 711. İmkanın sınırını gör. Şimdi şu arkadaşa bir daha bir çıkartma yapalım. Aa bak, Leonidas getirmiş. Buna da Lubu'yla vuracağım. Değişiklik olsun. Lubumuza bir hemen bakayım. मैं मरते दम Raniye teçhizat, hemen süvari takmak lazım. Hannibal'dan çalayım. Bak ya, bunu da geliştirmem gerekiyor. Taş da yok. Videodayken iyi oldu arkadaşlar. En azından birinin denk gelmesi, ama ben tabii bunları test edip ayrı paylaşacağım. Normalde kudret şey yapayım buna. Yok yani, niteliği basayım. Şu an detaylarına bakamıyorum hiç, işin gerçeği. Arayıp bulmak lazım. Arkadaş da kaçmasın diye hemen bir saldırı yapacağım ona. Mesela ikinci vuruş yani. Hazır taşlarla gidiyorum şu an. Yapacak bir şey yok. Saldırı yok mu ya boşta? Hep can falan var. Neyse, şuradan Ahsoka Justinian'dan can alayım. Şuna da canları dayayım Justinian'dan. Justinian'da kalmamış. Ahsoka'da olur. Kullanmadıklarımdan alıyorum ki. Ya gerçekten çok uğraşmak gerekiyor arkadaşlar. Yorucu bir iş. Oturup saatler süren, uzun soluklu. Yüzük de koyalım. Sakin suyu buna geçireceğim. Atilla'ya verdiğim yüzük Doğu Cennetlerin Efendisi bu arada arkadaşlar. Yüce Dağ da verebilir isteyen. Şaşalı muhafız da Lubu için. Bilginiz olsun. Hemen bir vurayım. Aa, çekmiş, tüh. İşte o yüzden biraz acele ettim. Dur hemen ben götüreyim de o vursun. O sırada biz videoya dönelim, ama kafam karıştı. Neredeydik? Yüzükleri gösterdik. Neye bakacaktık en son? Ee, Neye bakacağız dedik ya? Yüzük seviyesinden sonra materyali gösterdim. Düşünüyorum. Vallahi hatırlayamadım. Aklıma gelmiyor arkadaşlar. Şu an beynim durdu telaştan. Şu arkadaşı kaçırmadan şey yapayım diye. Ee, Doruk Arenası'na gidecektim ya. Hatırladım. Gerçekten yoruldum. 6 saattir falan herhalde bunlarla uğraşıyorum. Evet, şöyle bir raporlara bakalım. Neyle vurmuş, nasıl yenmiş falan bir görelim. En azından karşılaştırma yaparız. Richard Ram kompu. Mor yüzükler takmış. Yetenekleri görüyorsunuz. Buradakileri de görüyorsunuz. Musa'ya önerdikleri şu an bu. Oyunun önerdiklerine gittim. Altın yolculukla korkusuz misilleme. Daha ekstradan test etmedim.
O sırada yüzüklerim 30-40 seviyeymiş bu vurduğunda. Bir son ben buna vurayım da bir görelim ya. Kapasite var. Bunlarda tabi teçhizat yok. Boş RAM kompu. Ben böyle yaptım bu arada. Ramses koymadım şu anda. Bakın Richard öldü. Karşıdan da RAM gitti. Lübularımızın kapasitesi aynı. Onun Mulan'ın daha fazla kapasitesi ve RAM sesi daha yüksek, bayağı yüksek hatta RAM sesi. Benim Mulan da öldü, onunki de öldü. Şu an 2-2 kaldık ama onun RAM sesi çok, asker sayısı çok önde. Ve kılıçlı bir Ramses. Lubu ile kapışıyor. 2 kat asker var. Bakalım ne olacak. Vallahi doğru düzgün hasar çıkartamadı. Ramses tokatladı. Şimdi bakalım. Ama tabii ki bu karşılaştırmaları baz almayın arkadaşlar. Şu an daha düzenleme yapamadım. Teçhizat geliştirme, yüzük geliştirme, kahraman yeteneklerinin ağacını verme vesaire vesaire. Çok ciddiye almayın şu anda. Ben size bunları anlatacağım zaten ayrıyetten. Şimdi şöyle baktığımızda 17 saniye sürmüş bu savaş. Bu taraf yani Richard kompasından daha fazla hasar çıkmış. Octavian vurmuş burada da hasarı. Ve oyun bu arada RAM kompunu Sezar'la değil Büşra'yla öneriyor. Hani biliyorsunuz zaten. Burada da Büşra'yla kullanmış o yüzden karşıdaki kişi. Sezar eklememiş. 3 defa etkinleştirmiş bu yeteneği. Bakın ana şeyi pasif yeteneği bir defa etkinleşebilmiş. Burada hasarları görüyorsunuz. Hiç etkinleşmemiş neredeyse. Yani verdiği can çok az bu arada. Altın yolculuk. Yenileme görüyorsunuz. %130. Yani bu yetenekler doğru olaraktan bilemedim. Oyunun önerdiğini kullanmak mantıklı mı? Hiç bilemiyorum. Bunları test ede araştıracağım. Mulan parçalamıştır diye düşünüyorum. Bakalım. Yetenekler bunlar arkadaşlar. Bunda yüzük yok. Mehmet'e de sığınak baykuş ve mor yüzük vermiş. Genel hasara baktığımızda Musa'yı vurmuş. Hatta Mulan kadar vurmuş Musa. Musa'da çünkü oyunun önerdiği yetenek arkadaşlar saldırı yeteneği var. Korkusuz misilleme. Bir de taşları da şu an dediğim gibi çektiğim için bir de pasifi de bunun bu şekilde. Musa'da yüzük yok. Sakin şeyi verdik. Bak bu yüzüksüz kaldı. Onun da farkı var bu arada arkadaşlar. On defa etkinleşmiş. Hey maşallah. Yine bir kere etkinleşmiş. İyileştirme yine aynı oranlarda. Hasara bak. Ha, şu hasarı görüyor musun? Bak Mulan bu kadar vurmadı ha.
40K. Değişik bir şekilde yapmış ama arkasına Tripuvana'yı koymuş. Bu Theodora'yı koymuş. Bu şekilde bir komp yapmış. Bonus özelliğini yok etmiş. Ama desteği de yani bufflamasını çok fazla almış. Ve hasarda görüyorsunuz. Zaten o yüzden hep debuff yeteneği vermiş Tripuvane, yani benden hasar azaltıyor, şey yapıyor. Bunda da büyük ihtimal şey verdi. Ne derler? Theodora'ya da buff verdi. Savaş taktiği vermiş. Birim yenileme özelliği içeriyor. Bu ölümsüz ordu da aynı şekilde. Debufflarını da siliyor. Değişik bir komp yapmış. İş yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Canlı canlı görüyoruz zaten. Lubu ile olanı merak ediyorum. Counter'ına karşı ne yapmış? Şöyle ana şeyini de göstereyim. 55k hasar çıkmış. Zayıf noktaya saldırı 26k vurmuş zaten. Atilla destek modunda savaş şarkısıyla eleştirel içgörüyü açmış. Savaşçı şarkısı daha doğrusu. Bunun adı savaş şarkısıyla Kralın Kılıcı var. Ama benim esas merak ettiğim şey Lubu Ramses. Burada 24k vurmuş, 64k vurmuş. Yani Ramses çok manyak olmuş bundaki ya. Şöyle. Bricks and blocks have lives of their own, and they stand eternal. Evet, yol uzun arkadaşlar. Ben tabii bunları test edeceğim. Adam akıllı eşitleyeceğim, deneyeceğim. Ondan sonra sizlerle deneyimlerimi paylaşırım. Hani hangisi iyi oldu, hangisi kötü, hangisi hangisine üstün vesaire. Adım adım paylaşırım arkadaşlar sizlerle. Teçhizatlar yok, teçhizat yapacağız, edeceğiz. Yani uzun iş, gerçekten çok yolumuz var. Şuraya bak, daha bunlar bir seviye ya. Bir de kılıç kalmış mesela, ben bunu ok yapacağım şimdi falan filan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoları beğeniyorsanız bildirimleri de açın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Zaten devamı gelecek arkadaşlar. İçiniz rahat olsun.